Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Venedik'teyiz. Ve 7 saat boyunca bu olayla uğraştık. Daha doğrusu Venedik'te, şu an adacıkta değiliz. Venedik'in dışında bir yerde kaldık. Aslında dün geldik buraya ama her zamanki gibi başımıza bir sürü şey geldi. Bu sefer hani tüm günümüzü mahvedecek kadar kötü şeyler yaşadık. Bunların hepsini videoda anlatacağım. Ama şimdi Venedik'e gideceğiz ve nasıl gidildiğini de size göstereceğim. Şu anda Mestre denen bölgedeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuzda kaldığımız otel. Bu taraflar daha ucuzdu. Ondan dolayı burayı tercih ettik. Ama aslında tamamen başka bir yerde kalacaktık. Bunların hepsinin detaylarını anlatıyor olacağım. Şimdi hep birlikte gidelim. Şimdi tramvayla Venedik'e geçeceğiz. Onun için bilet almamız gerekiyor. Bileti de böyle bir yerden almamız gerekiyormuş. Şimdi biletlerimizi aldık. Bileti göstereyim size. Şöyle. 1,5 euro. 1,5 euro tek yön alıyorsunuz. 15 dakika falan sürüyor bu arada gitmek karşıya. Tramvay var, otobüs var ve botla da geçebiliyorsunuz. Ama bot biraz daha pahalıydı. 7,5 euroydu. Ondan dolayı biz tramvayla geçmeyi tercih ettik. Bu arada hava yağmurlu. Dün de yağmurluydu. Bugün de yağmurlu ama sıcak en azından. İnce bir şeylerle dışarı çıkabiliyoruz. Tabii keşke tek sorunumuz yağmur olsaydı. Başımıza gelen onca şeyi anlatacağım size. Videoyu takip edin. Hala maske takmaya devam ediyor insanlar. Burada maske serbest değil hala. Polonya'da yaklaşık 3 ay önce falan kalktı bütün her yerde maskeler ama toplu taşımada, bir dükkana girerken vesaire maske takıyorsunuz burada. Şimdi Venedik'e indik. Tramvay durağının oradayız. Yerlere doğru gideceğiz. Önce şu çantalarımızı bırakmamız gerekiyor. Akşam çünkü buradan otobüsümüz var. Roma'ya geçeceğiz. Burada çantaları bırakabileceğiniz noktalar oluyor. İnternet sitesi var. Oradan seçiyorsunuz. Herhangi bir restoran olabilir, anlaşmalı başka bir yer olabilir. Oraya çantaları bırakıyorsunuz. Bir gün boyunca duruyor. 5 euro falan oluyor genelde. Ben onun da linkini bırakırım. Eğer böyle bir ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Gerçekten çok rahat oluyor. Çantayla gezmektense bir yere bırakıyorsunuz. Onlar da tutuyorlar güvenli bir şekilde. Aslında biz dün bayağı gezdik buraları ama dün video çekecek durumda değildim gerçekten. Hem moralim çok bozuktu hem de artık hava kararmaya başlamıştı. O yüzden videoyu bugün başlatmak istedim. Bugün daha güzel videolar çekeceğimi düşündüm. Venedik'i ilk izlenim olarak beğendim mi? Evet beğendim. Keşke hava güzel olsaydı. Ama böyle beklediğiniz kadar temiz bir çevresi yok. İnsanlar gerçekten her yere çöp atmışlar mesela. Sular olsun, sularda hep pet şişeleri, çöpler, farklı şeyler görebilirsiniz. Ama tabii ki çok farklı bir şehir, güzel bir şehir. Bizim için ilginç geliyor. Zaten Türk turistlerinin en çok geldiği yerlerden biriymiş burası. Şurada bir yer bulduk. Çok ünlü bir yer sanırım. Ne sattığını biz de bilmiyoruz ama şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ne yediklerini bulduk. Böyle kahvaltı için küçük çiketti denilen şeyler var. Sanki böyle bir dilim küçük ekmeğin üzerine işte peynir, salam, istediğiniz birkaç şey koyuyorlar. Burası da onunla ünlü bir yermiş. İnsanlar onun için sıra bekliyor. Hatta yiyorlardı bazıları, gördük. Ama çok kalabalıktı. Biz o yüzden beklemek istemedik. Şimdi yine çantaları bırakmaya doğru yol aldık, gidiyoruz. Oradan sonra kahvaltı edeceğiz. Biz de muhtemelen bu çikettilerden yiyeceğiz. Çünkü çok güzel gözüküyordu. Şimdi yine giderken size Venedik hakkında bilgi vermek istiyorum. Venedik burada zamanında Anakara'daki saldırılardan korunmak için balçıkların üzerine gördüğünüz şu kazıkları dikerek oluşturulmaya başlanmış. Daha sonra onun üzerine
inşaatlar yaparak böyle bir şehir oluşturmuşlar. Venedik'te toplamda 117 tane adacık var. 170 tane kanal, 400 tane de köprü var. Köprüler şu görmüş olduğunuz köprüler. Şey var ya. Bunun gibi büyükler var. Ve onun dışında küçük bir sürü köprü var. Sokaklarda hep köprüden geçiyorsunuz. Magnum'u gördük bir de burada. İstediğin dondurmayı yaptırabildiğim bir yer. Şurada da gelip yiyebilirsiniz. Ama tabii biz İtalya dondurmasını tercih ediyoruz onun yerine. Roma'da yiyeceğiz. Ve sokaklarına gelecek olursak da hep dar sokaklardan geçiyoruz. Çok dar, çok boğucu sokakları. Özellikle biz akşam dönerken bayağı iç karartıcıydı yani sokaklar dar olduğu için. Ama farklı bir havası var tabii ki. Ve Venedik zamanında Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biriymiş. En büyük ticaretlerin yapıldığı yer burasıymış. Ama tabii şu anda turistik bir şehre dönüşmüş tamamen. Tamamen turistik yani, başka bir şey yok. Her yerde görebileceğiniz bu maskelerin hikayesi de çok ilginç. Bu maskelerin ilk kullanım yeri ya da çıkış noktası veba salgınına dayanıyor. Biliyorsunuz 1348'de veba salgını yaşanmış ve ilk başladığı yer Venedik. Neredeyse Venedik nüfusunun yarısı ölmüş bu veba salgını yüzünden. Ondan dolayı iyileşen insanların da yüzlerinde, ellerinde yaralar kalmış. Ya da hasta dışarı çıkması yasak. Hasta olduğu da yaralarından anlaşılıyor. Ondan dolayı polislerden gizlemek için bu yaraları maskeler, eldivenler takmaya başlamış insanlar. Aslında bu maskeler de oradan geliyor. Yüzlerindeki yaraları, ellerindeki yaraları kapatmak için kullandıkları maskeler insanların. Bundan dolayı maske burada ünlü olmuş. Hatta biliyorsunuz Venedik Karnavalı da her Şubat ayında kutlanıyor. Herkes maskelerle burada geziyor falan. Şubat ayında gelmek mümkün olmadı tabii ama belki bir dahaki sefere Şubat'ta gelip bu karnavalı da görmüş olurum. Arkadaşlar bu arada şu gondolların fiyatı gündüz 80 euro, akşam 100 euro olarak değişiyor. Sanırım bunu kişi başı paylaşabiliyorsunuz. Gondol fiyatı 100 euro. 4 kişi binerseniz 25-25 ödüyorsunuz. İşte böyle maskeleri deniyoruz. Ve bu maskeleri el yapımı yapıyorlar. Hepsi kartondan. Onu da göstereceğim size. Burada bir abla yapıyor. Çok güzel bir sürü maske var. Harika. Mesela şurası insanların evlerinin girişleri. Köprü gibi yapmışlar. Şöyle evine gidiyor. Görüyorsunuz. Şurayı kapatmış. Böyle kanal var yine burada. Şöyle. Tabii evler çok eski. Hiç restorasyon yapılmamış yani. İlk yapıldığı gibi duruyor. Çok eski evler ama. Şimdi Kişet'te yemeğe geldik. Şu mekana çok ünlü bir yermiş. Aşırı kalabalık, dışarıda aldık yiyeceğiz. Böyle denizin kenarındayız. Ay. Bunların bazılarının tanesi 1,5, bazılarının 2 euro. Fiyatlar gayet uygun. Bu da Aperol Spritz denen bir içki. Şimdi burada oturup bunları yiyeceğiz. Bir sürü insanla birlikte. Arkadaşlar bunları kesinlikle denemelisiniz. Çok güzeller. Hepsi çok güzeldi yani. Biz yedik şimdi ama. İçeride bir sürü çeşit var, zaten videoyu da çektim. Benim şu an yediğim peynirli olan. Şöyle kalanları göstereyim. Kalan da karidesli. Mekanın adını da bırakırım videonun altına. Buraya kesinlikle gelebilirsiniz yani. Başarılı, onaylandı. Bizim Kişetteleri yediğimiz yer şurasıydı. Şimdi buradan yürüyerek geldik. Şöyle etrafı göstereceğim size. Bu arada burada gördüğünüz gondolların siyah olmasının sebebini size anlatayım. Veba zamanında çok fazla kişi öldüğü için cenazeleri bu gondollarla taşıyorlarmış ve o yüzden siyaha boyamışlar. Aslında bir cenaze aracıymış zamanında.
Daha sonra tabii böyle turistik bir şehre dönüşünce turistler binmeye başlamış. Sadece şu öndeki simgenin anlamını bilemedim. Bulamadım yani ne olduğunu daha doğrusu. Eğer bilen biri varsa videonun altına yorum yapabilir. Çok merak ettim çünkü. Onlar bizi çekiyor, biz onları çekiyoruz. Evet bebek. Şimdi burada en popüler fotoğraf çekilme noktalarından birine geldik. Şurası. Hepinizin Instagram'da gördüğü bu meşhur fotoğraf çekilme noktası. Bunun da yerinin nerede olduğunu yazarım videonun altına ya da şuraya yazarım. Dün burada pizza yedik. Burası da çok ünlü bir yermiş. Video çekmemiştim dün. O yüzden sadece şimdi size söyleyeyim dedim. Güzeldi pizzalar. Farklı farklı pizzalar var ama menüsü tamamen İtalyancaydı. İngilizcesi yoktu. Biz de öyle içlerinden birkaç tane seçip söyledik. Fiyatlar 9,5 euro ile 12,5 euro arasında değişiyor. 3 tane büyük pizza bir de şaraba 45 euro ödedik. Fiyatlar da bu şekildeydi. Size fotoğrafını çektiysem fotoğrafını koyarım şuraya. Şuraya, buraya bir yere. Bir diğer fotoğraf çekilme noktası da şurası. İnsanlar hatta sıraya girmiş gördüğünüz gibi. Orada fotoğraf çekilmek için. Şu an üzerinde bulunduğumuz köprü de buranın en büyük köprüsü. Ve en güzel olanı herhalde. Ondan dolayı herkes buraya çıkıyor. Bu noktadan fotoğraf çekildiğinizde de arkada bu background oluyor. O yüzden herkes oradan fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar, ambulans geçiyor şu anda. Burada dikkatimi çeken şeylerden biri de şu ziller ve posta kutuları oldu. Şu gördüğünüz yer posta kutusu. Buradan mektupları vesaire atıyorlar herhalde. İçeriden nasıl alıyorlar onu bilmiyorum. Şurada da var. Bunlar çok hoşuma gitti. Burası da ev herhalde. Şöyle dar sokaklardan geçiyoruz. Akşam gerçekten korkutucu oluyor, size söylemiştim. Ama sokaklar böyle güzel yerlere çıkıyor. Şimdi çantalarımızı bıraktığımız yere gidiyoruz. Aynı zamanda orada yemek yiyeceğiz, restoranda. Oradan da otobüse bineceğiz, Roma'ya geçeceğiz. Şimdi size dün yaşadıklarımızı anlatayım videoyu bitirmeden önce. Dün Booking'den kiralamış olduğumuz hostele gittik. Hostel diyorum ama ortada hiçbir şey yoktu. Sadece bir apartman vardı. Zilde hostelin adı yazıyor sadece. Çalıyoruz kimse açmıyor. Sonra aradık adamı. Adam geldi bir 15-20 dakika sonra falan. İşte size verecek müsait odamız yok maalesef dedi. Ama biz 1,5 ay önce kiralamıştık odayı. Ben iadenizi talep edin, yapacak bir şey yok falan dedi. Neyse biz böyle durumu açıklıyoruz vesaire. Adam bize başka bir yer önerdi. Burada kalabilirsiniz isterseniz diye. Biz de kabul etmedik tabii ki. Sonra Booking'e yazdık. Biz Booking'le olayı çözmeye çalışırken hostel Booking'e yerimiz var, gelebilirler demiş. Neyse biz gittik daha sonrasında. Yine hiç kimse yok. Telefonları da açmıyorlar. Böyle çok sinirlendik yani ve bu bizim 7 saatimizi falan yedi. 7 saat boyunca bu olayla uğraştık. Neyse en sonunda Booking bize başka bir otel önerdi. Orada kaldık falan. Ama dün çok stresli, çok yorucu bir gündü gerçekten. Ondan dolayı da video çekemedim. Bu video ondan dolayı biraz kısa oldu ama Roma'da daha uzun, daha detaylı video çekmeyi düşünüyorum. Venedik için zaten 2 gün yeter de artar bile eğer buraya gelmeyi, gezmeyi planlıyorsanız. Küçük bir yer, yürüyerek bitirebileceğiniz bir şehir. Şimdi yemeğimizi yedik. Otobüse doğru gidiyoruz, hatta geldik sayılır. Burası Venedik'in biraz dışında kalan bir otobüs durağı. Buradan Roma'ya geçeceğiz. O videoda görmüş olduğunuz masaya toplamda 35 euro verdik. Venedik'te fiyatlar nasıl diye soracak olursanız
bence Venedik'e göre normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ada şehri, onun dışında çok popüler bir şehir, çok turist çeken bir yer. Yani fiyatlar ortalama diyebilirim. Çok pahalı değil diye düşünüyorum. Belki İtalya genel olarak ucuzdur. Burası İtalya'ya göre pahalı bir şehirdir. Ama diğer Avrupa şehirlerine göre normal diyebilirim. Venedik videom bu şekilde kısa bir video oldu. Ama Roma'da daha detaylı bilgiler vermeyi planlıyorum size. Umarım orada bir sıkıntı yaşamam. Onun dışında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoma bekliyorum.